Kıymetli dinleyiciler, paylaştığımız bu duaların ve dini hikayelerin hayırlara vesile olmasını dilerim. Rabbim dualarınızı makbul eylesin. Daha fazla kişiye ulaşmamız için beğenip abone olursanız seviniriz. Allah'a emanet olunuz. Selamun aleyküm kıymetli dostlar. Bazen en ağır yetimlik, anasız babasız kalmak değil, kalabalık bir ailenin, sıcak bir yuvanın ortasında yapayalnız bırakılmaktır. Hele bir de o gün bayramsa, herkes sevinçle kucaklaşırken sizin payınıza sadece yutkunmak düşüyorsa, o bayramın sabahı insana asırlık bir kış gibi gelir. Gelin, merhametin ve adaletin aynı çatı altında nasıl büyük bir sınava dönüştüğüne, öksüz bir yüreğin sabrıyla kurulan sinsi tuzakların nasıl sınandığına hep birlikte şahit olalım. İç Anadolu'nun kerpiç evleri ve dar sokaklarıyla meşhur o eski kasabalarından birinde, avlulu ve 2 katlı büyük bir evde tatlı bir arife telaşı vardı. Evin mutfağından sokağa kadar yayılan kavrulmuş un ve şerbet kokusu, bayramın müjdecisiydi. 22 yaşındaki Elif, ocağın başından ayrılmıyor, bir yandan kaynayan şerbetin kıvamını kontrol ediyor, diğer yandan koca bir sini baklavanın yufkalarını açmak için unlu elleriyle hamur bezelerini ayırıyordu. Elif, bu eve gelin geleli henüz 2 yıl olmuştu. Anne ve babasını o daha aklı ermeyen yaşlardayken bir trafik kazasında kaybetmiş, uzak akrabalarının yanında sığıntı gibi büyümüştü. O yüzden bu eve kocası Halil'e ve kaynanası Cemile Hanım'a tutunurken, içindeki o bitmek bilmeyen aile özlemiyle tutunmuştu. Cemile Hanım ona kızım dediğinde, dünyalar onun olur, kendi anasını bulmuş gibi omuzlarındaki bütün yorgunluğu unuturdu. Ama Cemile Hanım için Elif bir kız evlat değil, eve gelmiş masrafsız ve itaatkar bir hizmetçiydi. Çünkü Elif'in arkasında duracak, benim kızım ne yiyor, ne içiyor, nasıl davranıyorsunuz diye hesap soracak ne bir babası vardı ne de bir anası. Sahipsizdi Elif. Bu sahipsizlik Cemile Hanım'ın kibrini her geçen gün daha da besliyor, gelinine karşı olan tavrını acımasızlaştırıyordu. Mutfak kapısının eşiğinde beliren Cemile Hanım, ellerini beline bağlayıp gözlerini kısarak gelinine baktı. Üzerinde yeni diktirdiği lacivert fistanı, başında oyalı ipek yazması vardı. Elif, daha bitmedi mi o hamur? Baklavayı fırına ver de avluyı yıka. Kızım Zeynep gelecek birazdan. Kocasıyla yoldalar. Evi böyle döküntü içinde görmesinler. Elif, alnında biriken teri kolunun tersiyle sildi. Yüzünde en ufak bir isyan belirtisi yoktu. Bitiyor ana. Şerbetini de kaynattım. Fırına atıp hemen avluya iniyorum. Zeynep ablamlar ne zaman varırlar kasabaya? Varmak üzerelerdir. Sen işini çabuk tut. Akşama doğru Halil de dükkanı kapatıp gelir. Sofrayı da erken kuralım. Zeynep'imin yolda midesi kazınmıştır. Benim kızım nazlıdır. Açlığa pek gelemez. Elif başını öne eğdi. Tamam ana, sen hiç merak etme. Her şey hazır olur. Cemile Hanım gelininin bu boyun bükük haline onaylarcasına başını salladıp mutfaktan çıktı. Elif hamuru açarken gözleri hafifçe buğulandı. Elif, Cemile Hanım'ın göz bebeği, evin tek kızıydı. Elif'ten sadece 2 yaş büyüktü ama bu evde ikisinin gördüğü muamele arasında dağlar kadar fark vardı. Zeynep evlenip yan kasabaya gelin gitmiş, her gelişinde evin baş köşesine oturtulur, en güzel yemekler onun önüne konur, Cemile Hanım kızının etrafında pervane olurdu. Elif ise Zeynep geldiğinde adeta görünmez olur, mutfaktan çıkamazdı. Öğleden sonra avlunun demir kapısı büyük bir gürültüyle açıldığında Elif elindeki süpürgeyi kenara bıraktı. Zeynep, Murat ve 2 küçük çocuklarıyla avludan içeri girdiler. Zeynep'in üzerinde mağazadan yeni alınmış olduğu her halinden belli olan pahalı bir takım vardı. Kolları altın bileziklerle doluydu. Cemile Hanım merdivenlerden adeta uçarak indi. Kızına sarıldı. "Oy benim yavrum, kurban olduğum. Hoş geldin. Evime güneş doğdu sanki." Zeynep annesine sarılıp yanaklarından öptü. "Hoş bulduk anne. Çok yorulduk yolda. Sıcak bir yandan, çocuklar bir yandan." Cemile Hanım damada da hoş geldin dedikten sonra hemen çocuklarını kucakladı. O sırada avlunun köşesinde duran Elif usulca yaklaştı. "Hoş geldin Zeynep abla. Hoş geldin enişte." Zeynep göz ucuyla Elif'e baktı.
Elif'in üzerinde sabahtan beri yemek yaptığı, temizlik yaptığı için un ve toz olmuş eski bir basma fistan vardı. Zeynep hafifçe burun kıvdı. "Hoş bulduk Elif. Sen de hiç bitiremedin işleri anlaşılan. Üstün batın başın batmış." Elif utançla ellerini önlüğüne sildi. "Arife günü malum abla. İş çok. Hemen üstümü değiştirir, çaylarınızı koyarım. Geçin siz yukarı, serin serin oturun." Cemile Hanım araya girdi. "Yok, üst değiştirmeye vakit yok. Sen çayları demle, çocuklara da birer kase sütlaç ver, açlıkları yatışsın. Sonra değişirsin üstünü." Elif sessizce mutfağa yöneldi. İçindeki kırgınlığı bastırmaya, yutkunarak gözyaşlarını geri göndermeye alışmıştı. Ocağa çaydanlığı koyarken kendi kendine mırıldandı. "Rabbim, sen bana sabır ver. Anam yok, babam yok. Ama sen varsın. Kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Ben hizmetimi edeyim, rızamı alayım." Akşam ezanı okunurken evin direği Halil de geldi. Halil, kasabada küçük bir nalburiye dükkanı işleten, kendi halinde sessiz sakin bir adamdı. Karısı Elif'i severdi sevmesine ama anasına karşı da ağzını açıp tek kelime edemezdi. Cemile Hanım'ın otoritesi öylesine büyüktü ki, Halil evdeki haksızlıkları görse bile "Aman tadımız kaçmasın, anamdır, yaşlıdır" diyerek başını çevirirdi. Bu sessizlik, Elif'in yalnızlığını daha da derinleştirirdi. İftar niyetine kurulan arife sofrası çok bereketliydi. Elif'in bütün gün emek verdiği zeytinyağlı sarmalar, etli nohut, pilav ve nar gibi kızarmış baklava masayı donatmıştı. Zeynep yemekleri afiyetle yerken annesine övgüler diziyordu. "Anne, ellerine sağlık. Senin sarmalarının üstüne sarma tanımam. Bizim kaynana da yapıyor ama nerede senin elinin lezzeti?" Cemile Hanım gururla gülümsedi. "Afiyet olsun kuzum. Yeter ki sen gel. Ben sana her gün sararım." Halil araya girdi. "Ana, bu sarmaları Elif sardı sabahtan beri. Baklavayı da o açtı." Cemile Hanım'ın yüzündeki gülümseme anında soldu. Damadının yanında gelininin övülmesinden hiç hoşlanmazdı. "Ne var canım sarmada? İçini ben hazırladım, o sadece sardı. Eli iş tutsun biraz, genç kız sonuçta." Elif lokmasını zor yuttu. Başını kaldırmadı. Halil de annesinin bu ters çıkışı üzerine susmayı tercih etti. O akşam sofradan sonra çaylar içildi, sohbetler edildi. Elif gece yarısına kadar mutfağı topladı, bulaşıkları yıkadı, ertesi sabah bayram namazından sonra giyilecek kıyafetleri hazırladı. Halil'in gömleğini ütüledi. Kendisine ait neyi yeni hiçbir şeyi yoktu. Geçen bayramda pazardan aldığı ucuz bir etek ve bluzu vardı, onları çıkarıp kenara koydu. Tertemiz yıkanmışlardı ama eskimiş oldukları belliydi. Yatağa girdiğinde bütün kemikleri sızlıyordu. Ama yarın bayramdı. Her şeye rağmen bayram sabahının o uhrevi havası içindeki tüm hüznü silecekti, buna inanıyordu. Sabahın ilk ışıklarıyla kasabanın minarelerinden yükselen salah sesleri odayı doldurdu. Elif erkenden kalktı. Abdestini aldı, seccadesini serip sabah namazını kıldı. Dualarında hep af diledi, hep huzur istedi. Namazdan sonra Halil'i uyandırdı. "Kalk bey, namaz vakti yaklaşıyor." Gömleğini ve pantolonunu sandalyenin üzerine koydum. Halil gözlerini ovaştırarak kalktı. Karısının yorgun yüzüne baktı. "Eline sağlık Elif, sen çok yoruldun dün. Ben camiden gelene kadar uzan biraz." Elif hafifçe gülümsedi. "Olur bu hiç öyle şey. Kahvaltıyı hazırlamam lazım. Anam kalkar şimdi." Halil evden çıkıp caminin yolunu tutarken Elif mutfağa geçti. Bayram sabahlarının vazgeçilmezi olan su böreğini ısıttı, peynirleri, zeytinleri özenle tabaklara dizdi, çayı demledi. Evi taze demlenmiş çay ve börek kokusu sardı. Çok geçmeden Cemile Hanım ve Zeynep de kalktılar. İkisi de en güzel, en yeni kıyafetlerini giymişlerdi. Cemile Hanım sandıktan çıkardığı lavanta kokulu beyaz başörtüsünü takmış, Zeynep ise altınlarını kollarından boynuna kadar takıştırmıştı. Elif ise o geçen bayramdan kalma soluk renkli eteğini giymişti. Cemile Hanım mutfağa girdiğinde Elif'i şöyle bir süzdü. "Üstüne giyecek başka bir şey bulamadın mı gelin? Bayram günü o soluk etekle mi duracaksın misafirlerin karşısında?" Elif yutkundu. "Başka bayramlığım yoktu ana. Temiz ama. Akşamdan yıkayıp ütüledim." Cemile Hanım dut büktü. "İyi madem, ne halin varsa gör. Sofrayı kurdunuz mu? Erkekler gelir şimdi." Bir süre sonra sokak kapısı açıldı. Halil ve Murat camiden dönmüşlerdi. Evin içinde o beklenen bayramlaşma telaşı başladı. Önce Halil annesinin elini öptü, sonra Murat. Zeynep annesine sarıldı. Elif de sırasını bekleyip Cemile Hanım'ın eline uzandı. Cemile Hanım elini öptürdü ama yüzüne bile bakmadan "Bayramın mübarek olsun" dedip geçti. Kahvaltı sofrasına oturduklarında herkes neşeliydi.
Halil camideki kalabalıktan, hocanın vaazından bahsediyordu. Kahvaltı bitip de çaylar tazelendiğinde bu evin en eski ve en beklenen geleneğinin vakti gelmişti. Bayramlık hediyelerin dağıtılması. Cemile Hanım sedirdeki yerinden yavaşça doğruldu, odadaki büyük oymalı ahşap sandığa doğru yürüdü. Sandığı açtığında odanın içine ağır bir naftalin ve gül suyu kokusu kapladı. Her bayram Cemile Hanım evlatlarına, torunlarına hediyeler verirdi. Bu onun büyüklüğünün, anaçlığının bir göstergesiydi. Elif mutfak kapısının pervazına yaslanmış, sessizce izliyordu. Beklentisi yoktu. Sadece bir çift tatlı söz, içten bir tebessüm istiyordu. Cemile Hanım sandıktan önce torunları için aldığı oyuncakları ve bayram harçlıklarını çıkardı. Çocuklar sevinçle anneannelerinin ellerine sarıldılar. Ardından damadı Murat için aldığı ipek bir mendil ve çorap takımını verdi. Sıra kendi çocuklarına gelmişti. Cemile Hanım sandığın en dibinden kırmızı kadife bir kutu çıkardı. Kutuyu büyük bir özenle açtı. İçinde sabah güneşinin ışıklarıyla pırıl pırıl parlayan, kalın, işçilikli bir altın bilezik duruyordu. Odadaki herkesin gözü o bileziğe takıldı. Cemile Hanım bileziği alıp kızı Zeynep'in yanına gitti. "Benim güzel kızım," dedi sesi titreyerek. "Sen bu evin ilk göz ağrısısın. Evlendin gittin ama benim kalbim hep seninle. Bu bayramlık benden sana hatıra olsun. Güle güle tak, kolunda şanla şerefle taşı." Zeynep'in gözleri parladı. Altın görünce yorgunluğu da, nazı da bitmişti. Hemen annesinin elini öptü, sarıldı. "Annem, canım annem, hiç gerek yoktu bu kadar masrafa. Ama çok güzelmiş, Allah razı olsun." Bileziği hemen diğer altınlarının yanına, koluna geçirdi. Halil gülümsedi. Kız kardeşinin sevinmesi onu da mutlu etmişti. Cemile Hanım, Halil'e de yeni alınmış, kumaşı kaliteli bir gömlek ve pantolon verdi. Halil de annesinin elini öptü. Odada hediye almayan tek kişi kalmıştı. Elif. Pervazda dikilen genç kadının yüreği hafifçe hızlandı. Kendisine altın verileceğini elbette düşünmüyordu. Zaten istemezdi de. O, boynu bükük büyümenin ne demek olduğunu bilirdi. Kimseden büyük beklentileri olmazdı. Ama en azından bir çift çorap, bir yemeni, "Bu da benim gelinimindir" denilerek verilecek küçücük bir paket bekliyordu kalbi. İnsan yerine konmak, ailenin bir parçası sayılmak istiyordu. Cemile Hanım tekrar sandığa eğildi, sandığın kenarında duran, gazeteye sarılmış, derme çatma bir paketi eline aldı. Ağır ağır Elif'e doğru yürüdü. Elif saygıyla ellerini önünde bağladı. Yüzüne mahcup ama umutlu bir tebessüm yerleştirdi. Cemile Hanım paketi Elif'e uzattı. "Al bakalım gelin, bu da senin bayramlığın." Elif paketi iki eliyle tuttu. Gazete kağıdının altındaki kumaşın dokusunu hissetti. "Sağ olana, Allah kesene bereket versin. Allah başımızdan eksik etmesin seni," deyip eğilip kaynanasının elini öptü. Zeynep yerinden seslendi. "Açsana Elif, neymiş görelim. Annem zevklidir, kesin güzel bir şeydir." Elif çekinerek gazetenin üzerindeki kağıdı yırttı. Kağıt açıldıkça Elif'in yüzündeki o umutlu tebessüm yavaş yavaş dondu. Paketin içinden çıkan şey yeni bir kıyafet değildi. Bu, Cemile Hanım'ın yıllar önce giydiği kolları aşınmış, rengi defalarca yıkanmaktan solmuş, yakasındaki oyaları sökülmüş kahverengi eski bir hırkaydı. Hırkanın yanında da yine Zeynep'in genç kızlığından kalma, diz izi çıkmış, ütü tutmayan eski bir etek vardı. Odada bir an derin bir sessizlik oldu. Halil'in kaşları çatıldı, bakışları annesiyle karısı arasında gidip geldi. Zeynep ise durumu toparlamak ister gibi hafifçe güldü. "Aa, o benim lisedeyken giydiğim etek değil mi? Annem atmamış demek ki. Ne kadar sağlam kumaşı varmış baksana, hala sapasağlam." Cemile Hanım gayet kendinden emin bir şekilde yerine oturdu. "Atılır mı hiç o sağlam kumaşlar? Şimdiki pazarlarda satılanlar gibi kağıt değil onlar. Elif'in boyu da Zeynep'ime yakın. Üzerindeki o soluk etekle gezeceğine bunları giysin dedim. Evde iş yaparken sırtına geçirir işte. Öksüz kız sonuçta. Yenisini eskisini ne bilsin? Bunlar ona bayramlık olur." Öksüz kız. Bu iki kelime bir kurşun gibi çıkmıştı Cemile Hanım'ın ağzından ve dosdoğru Elif'in kalbine saplanmıştı. Elif'in elleri titremeye başladı. Eski kıyafetler umrunda değildi.
O hırkayı da giyerdi, o eteği de. Ama o eşitsizlik, o herkesin içinde yüzüne vurulan kimsesizlik, kendi kızına değer biçilmez altınlar takarken, evinin bütün yükünü çeken, ona ana diyen geline eski atılacak çul çaputları bayramlık diye reva görmek. İşte bu, Elif'in yutkunamadığı o koca taştı. Elif başını kaldıramadı. Gözlerine dolan yaşların o eski hırkanın üzerine damlamaması için dudaklarını ısırıyordu. İçinden "Ağlama Elif" diyordu. "Ağlarsan zayıf olursun. Ağlarsan anan baban yok diye acırlar. Dik dur." Ama insan kalbi taştan değildi ki dayansın. Halil dayanamadı. Yerinden huzursuzca kıpırdadı. "Ana, oldu mu şimdi bu? Bayram günü kıza eski kıyafet mi verilir? Benim karım eski mi giyecek? Ben alırdım ona bayramlığını. Niye böyle yaptın herkesin içinde?" Cemile Hanım oğlunun bu çıkışına sinirlendi. Gözlerini belertti. "Ne varmış halinde? Bedavaya yiyip içiyor bu evde. Yediği mi var, söküğü mü var? Zeynep el kızı oldu gitti. Ona altın takmayacağım da bu sığıntıya mı takacağım? Benim sandığımdan ne çıkarsa ona şükredecek. Şükürsüzlük etmeyin bana bayram sabahı." Halil annesinin o yüksek sesi ve otoritesi karşısında yine sindi. Bir şeyler söylemek için ağzını açtı ama devamını getiremedi. Murat zaten bir damat olarak aile meselesine hiç karışmıyor, başı önde çayını yudumluyordu. Elif, kocasının o yarım kalan savunmasını, ardından gelen sessizliği izledi. Anladı ki bu evde onun hakkını savunacak, onun onurunu koruyacak kimse yoktu. Ne ona kucak açacak olan kaynanası, ne de ona siper olması gereken kocası. Elindeki eski kıyafetleri göğsüne bastırdı. Sesi titremeden ama içi kan ağlayarak konuştu. "Sağ ol ana. Düşünmüşsün, sandıktan çıkarmışsın. Allah razı olsun." Arkasını döndü. Mutfağa doğru hızlı adımlarla yürüdü. Kapıyı arkasından usulca kapattı. Mutfak tezgahının yanına geldiğinde dizlerinin bağı çözüldü. Yere çöktü, eski hırkaya yüzünü gömdü ve sessizce hıçkırıklarını içine akıtarak ağlamaya başladı. "Anne," diye fısıldadı boşluğa. "Baba, neredesiniz? Niye bıraktınız beni bu taş duvarların arasında? Niye kimsesizliğimi yüzüme vuranların eline bıraktınız?" İçeriden Cemile Hanım'ın şen kahkahaları ve Zeynep'in çocuklarının neşeli çığlıkları geliyordu. Onların bayramı altınlarla, neşeyle, aile olmanın verdiği o güven hissiyle kutlanıyordu. Elif'in bayramı ise mutfağın soğuk taşında eski bir hırkanın yünlerine dökülen gözyaşlarıyla geçiyordu. Ama Elif bilmiyordu ki Allah hiçbir mazlumun gözyaşını o soğuk taşın üzerinde sahipsiz bırakmazdı. Merhamet kapılarını kapatıp kibrine yenik düşenlerin imtihanı, o eski hırkanın iplikleri kadar sessiz ama bir o kadar da çetin başlayacaktı. Elif mutfağın soğuk zemininde ne kadar oturduğunu, o eski hırkaya sarılarak ne kadar gözyaşı döktüğünü bilmiyordu. Zaman mefhumu kaybolmuş, içindeki o derin yetimlik sızısı bütün bedenini esir almıştı. Fakat birden aklına Peygamber Efendimizin de bir yetim, bir öksüz olduğu geldi. Onun çektiği sıkıntıları, Taif'te taşlanırken bile beddua etme işini, kendisine zulmedenlere karşı gösterdiği o yüce sabrı düşündü. Bu düşünce, Elif'in sarsılan omuzlarını yavaşça sakinleştirdi. Derin bir nefes aldı. Gözyaşlarını elinin tersiyle sildi. Yerden destek alarak yavaşça doğruldu. "Allah büyük," dedi içinden. "Benim sığınağım o eski hırka değil, o soluk etek değil, benim sığınağım merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbimdir." Eski kıyafetleri özenle katlayıp bir kenara koydu. Mutfağın çeşmesinde yüzünü yıkadı. Aynada kızarmış gözlerine baktı. Kimseye zayıflığını göstermeye niyeti yoktu. İçerideki misafirlere hizmet etmek, evinin nizamını sağlamak zorundaydı. Boynunu büküp kaderine isyan etmek yerine sabrın o zorlu yokuşunu tırmanmayı seçecekti. Çay tepsisini hazırladı, bardakları yeniledi ve yüzüne sahte ama saygılı bir tebessüm yerleştirerek oturma odasına geri döndü. Odaya girdiğinde Zeynep kolundaki kalın altın bileziği kocasına Murat'a gösteriyor, Cemile Hanım da kızının bu sevincini gururla izliyordu. Halil ise cam kenarına oturmuş, tesbihini çekerek uzaklara dalmıştı. Elif sessizce çayları dağıttı. Kimse ona az önce mutfağa neden ağlayarak gittiğini sormadı. Zaten kimsenin umurunda da değildi. O bu evin sadece dönen bir çarkıydı. Kırılsa da yenisiyle değiştirilirdi. Öğle vakti yaklaştığında evin içindeki o tatlı bayram rehaveti yerini büyük bir telaşa bıraktı. Zeynep, 5 yaşındaki küçük oğlu Ömer'in ellerinin çikolata olduğunu görünce
onu yıkamak için avludaki tulumbanın başına götürmek istedi. Havalar sıcaktı. Abdest almak ve çocuğu temizlemek için kollarını sıvadı. O sırada kolundaki altınları, özellikle de annesinin o sabah taktığı kalın ağır altın bileziği çıkarıp avlu duvarının kenarındaki küçük taş çıkıntının üzerine koydu. Ömer'i güzelce temizledi, kendi yüzünü yıkadı ve çocuğu alıp hızla içeri girdi. Aklı hala bayram sohbetindeydi. Aradan birkaç saat geçmiş, ikindi ezanları okunmuş, evin misafirleri artmış, komşular bayramlaşmaya gelip gitmeye başlamıştı. Elif, mutfakla misafir odası arasında mekik dokuyor, durmaksızın kahve pişirip bulaşık yıkıyordu. Ta ki içeriden Zeynep'in o tiz ve telaşlı sesi yükselene kadar. "Anne, bileziğim yok. Annem, sabah taktığım bilezik kolumda yok." Bu feryat odaya adeta bir yıldırım gibi düştü. Cemile Hanım yerinden fırladı. Halil ve Murat hızla ayağa kalktılar. Elif, elindeki kahve tepsisiyle odanın kapısında kala kaldı. Cemile Hanım kızının yanına koşup kollarını kontrol etti. Gerçekten de diğer ince bilezikleri duruyordu. Ama sabah taktığı o kalın, ağır altın bilezik yoktu. "Nasıl yok kızım? Nereye koydun? Düşürdün mü yoksa?" Zeynep ağlamaklı bir sesle etrafına baktındı. "Bilmiyorum anne. En son öğlen Ömer'i yıkamaya çıkarken avluda taşın üzerine koymuştum suya değmesin diye. Sonra unuttum almayı. İçeri girdim. Şimdi aklıma geldi, gittim baktım yerinde yerler esiyor." Murat hemen avluya koştu. Taşın etrafına, kuyunun dibine, merdiven altlarına baktı ama geri döndüğünde yüzü asıktı. "Yok," dedi başını iki yana sallayarak. "Avlu tertemiz. İğne düşse bulunur ama bilezik ortada yok." Cemile Hanım'ın yüzü bir anda kireç gibi oldu. Sonra gözleri kısıldı, bakışları odayı taradı ve kapının eşiğinde duran Elif'e sabitlendi. O an odadaki havanın nasıl buz kestiğini herkes hissetti. Cemile Hanım'ın kibrine ön yargısı ve merhametsizliği de eklenmişti. Bu eve dışarıdan kimse girmedi. Gelen giden misafirler hep tanıdık bildik komşular. Hepsi içeride oturdu. Avluya bir tek sen çıkıp girdin Elif. Bütün gün mutfakla avlu arasında fır dönüyordun. Elif'in elleri titredi. Kahve fincanları tepsinin içinde birbirine çarptı. "Ana, ne diyorsun sen? Ben hiç görmedim bileziği." Zeynep de Cemile Hanım'ın bu suçlamasından cesaret bularak Elif'in üzerine yürüdü. "Nasıl görmedin? Sabahtan beri yüzün asık. Sana eski kıyafet verdik diye için içini yiyordu değil mi? Gözün kaldı benim altınımdı. Kıskandın, fırsatını bulunca da alıp sakladın." "Zeynep abla, vallahi billahi görmedim. Kur'an çarpsın ki el sürmedim," dedi Elif gözlerinden yaşlar boşanırken. O yetim yüreği şimdi bir de hırsızlık iftirasıyla dağlanıyordu. Dünyada bir insanın başına gelebilecek en ağır yüklerden biri, yapmadığı bir günahla, çirkin bir iftirayla sınanmasıydı. Halil araya girmeye çalıştı. "Ana, durun hele. İyice aramadan günahını almayın kızın. Elif yapmaz öyle şey. Onun boğazından haram lokma geçmemiştir bugüne kadar." Cemile Hanım oğluna öfkeyle döndü. "Sen sus Sünepe. Karını mı savunuyorsun bana? Öksüz dedik, kimsesiz dedik, bağrımıza bastık. Yılan beslemişiz koynumuzda. Sabahki o tavırlarından belliydi bunun karnında bir ağrı olduğu. Benim kızımın malına göz dikti. Evi arayacağız. Onun odasından çıkacak o bilezik, göreceksiniz." Elif gözyaşları içinde başını iki yana sallıyordu. "Arayın ana, arayın. Benim saklayacak hiçbir şeyim yok. Ben haram nedir bilirim. Yetim malı nasıl yenmez bilirim. Başkasının hakkına nasıl girilmez bilirim. Allah şahibimdir." Cemile Hanım, Zeynep'i de yanına alarak hızla üst kata, Elif ve Halil'in yatak odasına çıktı. Halil ve Murat da peşlerinden gittiler. Elif mutfağın kapısında dizlerinin üzerine çöküp ellerini yüzüne kapattı. "Rabbim," diye yalvarıyordu sessizce. "Beni bu iftiradan kurtar. Benim kimsem yok. Benim sahibim sensin." Yukarıda Elif'in mütevazı olası darmadağın ediliyordu. Cemile Hanım yatakların altını, dolapların içini, Elif'in 3-5 parça eşyasının bulunduğu bohçaları acımasızca yere döküyordu. Hiçbir şey bulamıyorlardı. Zeynep, öfkeyle dolabın köşesinde duran o sabahki bayramlık paketini, gazeteye sarılı eski hırka ve eteği gördü. "Şuna da bak anne," dedi Zeynep. Eğilip gazeteyi yırttı. Eski kahverengi hırkayı hışımla eline aldı ve silkelercesine havaya kaldırdı. O an odadaki zaman durdu. Hırkanın sarkmış,
Yünleri tiftiklenmiş sağ cebinden ağır, sarı bir cisim fırladı ve tok bir ses çıkararak ahşap döşemenin üzerine düştü. Güneş ışığının altında parlayan şey, Zeynep'in sabahki altın bileziğinden başkası değildi. Odadaki sessizlik, yaklaşan büyük bir fırtınanın habercisiydi. Cemile Hanım bileziği yerden aldı. Gözlerinde zafer kazanmış bir komutanın acımasızlığı vardı. Halil olduğu yerde donup kalmıştı. Gözlerine inanamıyordu. Murat başını öne eğmişti. Zeynep ise nefret dolu bir çığlık attı. "Gördün mü anne, gördün mü? Hırsız! Kendi eski hırkasının cebine saklamış. Bir de yeminler ediyordu aşağıda yalan yere." Cemile Hanım hışımla merdivenlerden aşağı indi. Elinde bilezik ve o eski hırka vardı. Mutfağın kapısında ağlayan Elif'in tepesine dikildi. Hırkayı şiddetle Elif'in yüzüne doğru fırlattı. "Al!" diye bağırdı bütün evi inleterek. "Al sana bayramlık, al sana yetimlik. Yüzsüz, namussuz. Hem ekmeğimizi yiyorsun, hem kızımın malını çalıyorsun. Kendi hırkanın cebinden çıktı bu. Şimdi ne yalan uyduracaksın, ha?" Elif yere düşen hırkaya ve Cemile Hanım'ın elindeki bileziğe baktı. Beyni uyuşmuştu. Nefes alamıyordu. "Ben yapmadım," diyebildi sadece fısıltı halinde. "Vallahi ben koymadım oraya. Nasıl girdi o cebe bilmiyorum. İnanın bana." Halil merdivenlerden ağır ağır indi. Karısının karşısına geçti. Gözlerinde büyük bir hayal kırıklığı ve öfke vardı. Elif kocasının gözlerine umutla baktı. "Halil, sen bari inanma. Ben senin karınım. Ben hırsız değilim. Allah rızası için inan bana." Halil dişlerini sıktı. "Gözümle gördüm Elif. O hırkanın cebinden düştü. O hırkayı da yukarı sen çıkardın. Başka kim koyacak? Anam haklıymış. Biz seni insan belledik, sen bizi sırtımızdan vurdun." Elif'in yüreğindeki o son ince dal da o an kırıldı. Kocası, ona inanması gereken, onu koruması gereken adam iftiracıların safında yer almıştı. Elif için o ev, o an itibariyle bir yuva değil, bir zindandı artık. Yerden yavaşça kalktı. Gözyaşları durmuştu. Yüzünde büyük acılar çeken insanların büründüğü o tarifsiz hissizlik vardı. "Eğer bu evde benim namusuma, benim haysiyetime inanılmıyorsa," dedi Elif sesi titremeden, dimdik durarak, "benim burada bir saniye bile durmam haramdır. Siz altınınızı buldunuz, beni de kaybettiniz. Allah kimin ne yaptığını hakkıyla bilendir. Hesap günü boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan hakkını alacaktır. Ben hakkımı size helal etmiyorum." Arkasına bile bakmadan kapıya doğru yürüdü. Üzerinde hala o soluk eteği, unlu fistanı vardı. Ayaklarına eski ayakkabılarını geçti ve avlu kapısından çıkıp kasabanın ıssız sokaklarına karıştı. Nereye gideceğini bilmiyordu. Sadece yürüyordu. Adımları onu kasabanın kenarındaki eski kabristana, anne ve babasının o sade, toprağa kurumuş mezarlarının başına götürdü. Bayram günü herkes sevdikleriyle kucaklaşırken Elif toprağa sarılmak için gidiyordu. Evde ise Elif gittikten sonra tuhaf bir sessizlik çökmüştü. Zafer kazanmış gibi hisseden Cemile Hanım ve Zeynep tekrar oturma odasına geçmişlerdi. Ama içlerinde adını koyamadıkları bir huzursuzluk vardı. Halil avluya çıkmış, başını iki elinin arasına alıp merdivenlere oturmuştu. O sırada 5 yaşındaki Ömer, elinde tahta bir oyuncak arabayla odanın ortasına geldi. Annesinin koluna yeniden taktığı altın bileziğe baktı. Masum ve çocuksu bir tavırla gülümsedi. "Anne," dedi ince sesiyle. "Elif yengem o sarı tekerleği bulduğuna sevinmedi mi? Niye gitti evden?" Zeynep çayını yudumlarken oğluna şaşkınlıkla baktı. "Ne sarı tekerleği oğlum, ne diyorsun sen?" Ömer minik parmağıyla annesinin kolundaki altın bileziği işaret etti. "İşte o sarı tekerlek. Sen öğlen beni yıkarken taşın üstünde unutmuştun onu. Ben de onunla oynamak için aldım. Arabama tekerlek yapacaktım. Sonra nenem bağırınca korktum elimde görecek diye. Koştum yukarı çıktım. Elif yengemin o kahverengi eski kazağı vardı ya sandalyenin üstünde. Onun cebine sakladım tekerleği. Elif yengem onu bulunca çok sevinir, bana da kızmazlar sandım." Odanın ortasına bu kez bir yıldırım değil,
adeta bir ateş topu düştü. Cemile Hanım'ın elindeki çay bardağı yere düşüp paramparça oldu. Sıcak çay halıya yayıldı ama kimse umursamadı. Zeynep'in gözleri fal taşı gibi açıldı. Nefesi kesildi. Murat oturduğu yerden dehşetle karısına ve kaynanasına baktı. Avluda oturan Halil, açık pencereden çocuğun söylediklerini kelimesi kelimesine duymuştu. Merdivenlerden nasıl fırladığını, odaya nasıl daldığını kendi de bilemedi. Çocuğun önüne diz çöktü, omuzlarından tuttu. "Ömer, aslan oğlum, doğru mu söylüyorsun? O bileziği sen mi koydun hırkanın cebine?" Ömer babasının ve dayısının bu tepkisinden korkarak ağlamaya başladı. "Evet dayı, ben koydum. Vurma bana ne olur." Halil çocuğu bıraktı. Yavaşça ayağa kalktı. Gözleri annesi Cemile Hanım'a ve kardeşi Zeynep'e döndü. O sessiz, uysal Halil gitmiş, yerine vicdan azabından deliye dönmüş bir adam gelmişti. "Duydunuz mu ne dedi çocuk? Benim yetim karıma, benim öksüz karıma hırsız dediniz. İftira attınız. Ben de sizin yüzünüzden ona inanmadım, sokağa attım." Cemile Hanım olduğu yerde küçücük kalmıştı. Rengi kül gibiydi. Dudakları titriyordu. "Oğlum, biz ne bilelim hırkadan çıkınca?" "Sus ana, sus. Sen başından beri o kızı ezmek için fırsat arıyordun. Kendi öz kızını altınlara boğadın, o yetime eski çul çaputu reva gördün. Ses etmedi, boyun eğdi ama yetmedi. Bir de namusuna leke sürdün, iftira attın. Allah'tan korkmadın mı ana? O kızın gözyaşları arşı titretir be." Zeynep ağlayarak başını ellerinin arasına aldı. "Abi, vallahi bilmiyordum. Çocuğun alacağı aklımın ucundan bile geçmedi. Çok günahına girdik, çok büyük vebal aldık." Halil kapıya doğru koştu. "Gidip onu bulacağım. Onu bulup ayaklarına kapanacağım. Ama eğer beni affetmezse, eğer o yetim kızın ahı bu evin üzerine çökerse, 2 dünyada da yakanızı bırakmam." Halil evden rüzgar gibi çıktı. Murat da peşinden gitti. Cemile Hanım odanın ortasında, kırık çay bardağının parçaları arasında öylece kala kaldı. Kibri o an yerle yeksan olmuştu. Bir öksüze ettiği zulüm, kendi torununun masum diliyle yüzüne çarpılmıştı. O an anladı ki Allah mazlumun intikamını zalimden en beklemediği şekilde alırdı. Halil kasabanın sokaklarında koşuyor, önüne gelene Elif'i soruyordu. En sonunda mahallenin bakkalı onu kabristana doğru giderken gördüğünü söyledi. Halil nefes nefese mezarlığa geldiğinde güneş batmak üzereydi. Gökyüzü kızıla boyanmış, rüzgar hüzünlü bir ninni gibi esiyordu. Elif anne ve babasının mezarlarının arasına çökmüş, başını kuru toprağa dayamıştı. Sessizce Kur'an okuyor, gözyaşlarıyla o toprağı ıslatıyordu. Halil adımlarını yavaşlattı. Karısının o perişan hali yüreğine bir bıçak gibi saplandı. Yanına yaklaştı, dizlerinin üzerine çöktü. "Elif," dedi ağlamaklı bir sesle. "Elif, kurban olayım, kaldır başını." Elif başını kaldırmadı. Sadece usulca fısıldadı. "Gidin Halil, altınınız evinizde kaldı. Benim sizden alacak hiçbir şeyim yok. Bırakın beni anamın babamın toprağında." Halil hıçkırıklara boğuldu. Karısının ellerine uzandı, o unlu yıpranmış elleri yüzüne sürdü, öptü. "Elif, affet beni. Ne olur affet. Ömer söylemiş. Bileziği o oyun olsun diye senin o eski hırkanın cebine saklamış. Biz kör olduk, biz zalim olduk. Anamın kibrine uydum, senin temiz yüreğini göremedim. Ne olur affet beni." Elif başını yavaşça kaldırdı. Gözlerinde ne bir sevinç ne de bir zafer parıltısı vardı. Sadece derin bir yorgunluk. "Ömer mi koymuş?" dedi acı bir tebessümle. Demek hakikat bir çocuğun diliyle ortaya çıktı. "Halil, beni hırsızlıkla suçlamanız, o eski hırkayı yüzüme atmanız canımı elbet yaktı. Ama en çok canımı yakan, senin bana bir saniye bile inanmaman oldu. İnsan sevdiğine, eşine hiç mi güvenmez? Benim yetimliğim, benim fakirliğim, karakterimin de bozuk olacağı anlamına mı geliyordu sizin gözünüzde?" O sırada mezarlığın kapısında kasabanın saygıdeğer imamı Salih Hoca belirdi. İkindi namazından sonra kabir ziyareti yapıyordu ve uzaktan olan biteni sezmiş yaklaşmıştı. Yanlarına geldi. Nur yüzlü, aksakallı Salih Hoca, Halil'in diz çöküşüne, Elif'in yıkılmışlığına baktı. "Selamun aleyküm evlatlar," dedi Salih Hoca şefkatli derin bir sesle. "Bilir misiniz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Kim bir yetimin başını sırf Allah rızası için okşarsa, elinin değdiği her saç teli sayısınca ona sevap yazılır.
Ama kim de o yetimin kalbini kırar, ona iftira atarsa, onun yeri de cehennemin en alt tabakasıdır. Halil başını öne eğdi. Biz yaktık o yetimi hocam. Biz iftira ettik. Anam altınlarına güvendi, ben anama güvendim, bu mazlumu ezdirttim. Salih Hoca bastonuna dayandı. Mesele altın meselesi değildir evlat. Mesele kalplerinizdeki kibrin, merhametsizliğin meselesidir. Allah kulunu bazen servetle sınar, bazen yoklukla. O kaynanan kızına altın takarken bu kızı çul çaputla sınadığını sanıyordu. Oysa asıl sınanan kendisiydi. Adaleti unuttu. Bir iftira, insanın 40 yıllık ibadetini bir anda yakıp kül eder. Şimdi kalkın, gidin evinize. O kapıdan girerken kibrinizi dışarıda bırakın. Tövbeye sığının. Ve bil ki Halil, bir adamın en büyük şerefi, emanet aldığı kadının izzetini korumaktır. Halil, Salih Hoca'nın sözleriyle daha da ezildi. Elif'in koluna girdi, yavaşça ayağa kaldırdı. "Gidelim evimize Elif. Sana yemin ederim, bundan sonra o evde senin saçının bir teline zarar gelirse, karşısında beni bulacaklar. Ben kocalığımı yeni öğrendim." Elif, Salih Hoca'nın duasını alıp, Halil'le birlikte eve doğru yürümeye başladı. Avludan içeri girdiklerinde, Cemile Hanım ve Zeynep onları bekliyordu. Cemile Hanım'ın o sabahki dik duruşundan, o emredici halinden eser kalmamıştı. Yaşlanmış, çıkmış görünüyordu. Elif'i görünce ağır adımlarla yanına geldi. Gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Utançtan Elif'in yüzüne bakamıyordu. Eğildi, o hep hor gördüğü, sığıntı bellediği gelininin ellerine uzandı. Elif şaşırarak ellerini geri çekmek istese de Cemile Hanım bırakmadı ve o yıpranmış elleri öptü. "Kızım," dedi hıçkırıklar içinde. "Elif'im, anası babası olmayan ama Allah'ı olan yavrum. Beni affet. Kibrim gözümü kör etti. Seni o eski kıyafetlerle hor görürken, asıl kendi ruhumun eskidiğini, paçavraya döndüğünü göremedim. Sana o iftirayı attım ya, o hırkayı yüzüne fırlattım ya, cehennem ateşi o an kalbime düştü. Eğer sen hakkını helal etmezsen, benim bu dünyada da ahirette de yatacak yerim yok." Zeynep de gelip ağlayarak Elif'in boynuna sarıldı. "Beni de affet Elif. Altın gözümü bürüdü, aklımı aldı. Senin o tertemiz yüreğine leke sürmeye kalktım. Rabbim şahidim olsun, bundan sonra sen benim öz kız kardeşimsin." Elif derin bir nefes aldı. İçindeki o büyük fırtına dinmiş, yerini tuhaf bir sükûnet almıştı. Affetmek, intikam almaktan her zaman daha büyüktü. Merhamet, adaletin en güzel tecellisiydi. "Ben hakkımı helal ettim ana," dedi Elif yumuşak bir sesle. "Bana yaşattıklarınızı unutmam kolay olmaz elbet. Ama bilirim ki Allah affedenleri sever. O hırka benim sırtımda eskirdi. Ama sizin attığınız iftira, ruhunuzda hiç eskimeyecek bir yara açardı. Rabbim nasip etti, gerçek ortaya çıktı. Benim gönlüm rahat. Artık kimseden altın da istemem, ipek de istemem. Bana sadece güler yüz, biraz da insan muamelesi yeter." O bayram akşamı, o evde ilk defa gerçek bir bayram yaşandı. Altınların, yeni kıyafetlerin, gösterişin değil, tevbenin, affın ve gözyaşlarıyla yıkanmış kalplerin bayramıydı. Cemile Hanım bir daha asla eskisi gibi olmadı. Evin baş köşesine hep Elif'i oturttu, onun sözünden çıkmadı. Halil, karısına siper alan gerçek bir eş oldu. Bir bayram sabahı eski kıyafetlerle sınanan, yetimliği yüzüne vurulan Elif, sabrının ve tevekkülünün mükafatını o evin gerçek hanımı ve en saygıdeğer insanı olarak aldı. İşte dostlar, bir yetimin kalbini kırmak, arşı titretmektir. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Kibrine yenik düşüp başkasını hor görenler, gün gelir kendi kurdukları tuzaklara düşer, o hor gördükleri ellerin merhametine muhtaç kalırlar. Rabbim bizleri kibirden, iftiradan ve yetim hakkı yemekten muhafaza eylesin. Hikayemizi dinlediğiniz için Allah sizlerden razı olsun kıymetli dinleyiciler. Kıymetli dinleyiciler, paylaştığımız bu duaların ve dini hikayelerin hayırlara vesile olmasını dilerim.
Rabbim dualarınızı makbul eylesin. Daha fazla kişiye ulaşmamız için beğenip abone olursanız seviniriz. Allah'a emanet olunuz.